Merhaba örgü severler. Örgü Defterim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz motifi anlatmaya çalışacağım. Motifi nerede kullanmak isteyecekseniz o kendi zevkinize kalmış bir şey. Ben şimdi motifin detaylarını vereceğim. İster yelek yapabilirsiniz, ceket yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz, yatak örtüsü, runner, her türlü şeyde kullanabilirsiniz bunu. O sizin kendi yaratıcılığınıza, zevkinize göre belirleyeceğiniz bir şey. Ben şimdi bunları ekliyorum ucuca. Değişik bir model yapacağım. Bu da biraz sürpriz olsun. Bir sonraki videomda bundan tam olarak ne yaptığımı görmüş olacaksınız. Evet, şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Şimdi angora tarzı bir ip var elimde. İnce, hafif tüylü iplerden. Bu benim sürekli kullandığım iplerden tabii ki de. Tığım 3 numara. Şöyle göstereyim. 3 numara tığ kullanıyorum. Ve motifimize başlayalım. Başlangıç olarak zincir çekerek orta halka kısmından başlayacağız. 5 tane zincir çekiyorum. Biraz yavaşça yapacağım. Örmek isteyen, yani herkes tecrübeli olmayabilir. Az bilenler için de yavaş yavaş yapmaya çalışacağım. Zincirimi şöyle çekiyorum. Bakın zincir çekmeyi şöyle tığımı bir doladım. İlmeği geçirdim içinden. Şimdi birinci zincirimiz 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. İlk zinciri tam çekip oturtmadım. Neden? Şimdi bunu batacağız. Bir halka oluşturacağız. Batması kolay olsun diye hemen zinciri oturtmuyorum. Bakın bunu birleştirdim. Şimdi bu ipi çekiyorum. O geniş olan zinciri de oturtmuş oluyorum. Şöyle bir zincir çektim. Buraya 7 tane sık iğne dolacağız. Bir sık iğne de şöyle yavaşça göstereyim. Tığımızda ilmek varken üstüne ilmek atmıyoruz. Yeni ilmek atmıyoruz. Batıyoruz. İlmeği çıkardık. İkisini birlikte çekiyoruz. Bu bir sık iğne. 2 tane oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi en baştaki sık iğnenin, bakın şöyle yakından göstereyim. En baştaki sık iğnenin tepesine bir zincir kaydırma ile bunu birleştiriyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi 1, 2 kez doladım. Şimdi burada dörtlü trabzan yapacağız. Şu battığım yerin tam dibine, aynı noktaya batıyorum yani. Zincire çıktığımız noktaya batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapacağız. Şimdi bak, battım. İlmeğimi çıkardım. Çift çift çekeceğim. 1, 2, 3. Pardon, bunu toplayacağız ilk önce. 2 kez çektim. İpimi tekrar tığıma 2 kez doladım. Aynı noktaya bir kez daha battım. 1, 2, 2 defa da çıkardım. Evet, bu şekilde. Şimdi bu üçünü birlikte çekeceğim. Tığıma ilmeğimi doladım. Tek seferde çektim. Bunu şöyle bir zincirle sabitliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpimi doladım. 2 kez doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine atıyorum. Bu arada bu ipi de arada yürütüyorum kaybolsun diye. 1, 2 defa çektim. Üçüncüyü çekmiyorum, tutuyorum.
Tekrar 2 kez doladım aynı noktaya, yani aynı sık iğneye bir tane daha. Her sık iğneye 3 tane dörtlü trabzan yapacağız. Evet, sonra hepsini topladım ve sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir araya, 2 kez doladım. Bir sonraki sık iğne. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım. Her sık iğneye 3 tane trabzan yapıp birleştirelim. 3 trabzanı yapınca hepsini tek seferde topluyoruz. Bu şekilde sabitledim. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu şekilde 8 tane olacak. Şimdi 7 tane oldu. Bakın buraya zaten 7 sık iğne yapmıştık. Ama biz buraya 8 tane fıstık yapıyoruz. Şimdi bir tane en son 7. sık iğneden sonra birleştirme yaparken şurada bir ilmek görünüyor. Açıkta kalıyor. Bu boşluk olmasın diye ben buraya da bir tane yapıyorum. O yüzden 8 sık iğne yapmadım. 7 sık iğne ile gösterdim. Tekrar ipimi 2 kez doluyorum. Bakın bu boşluğa da bir fıstık yapıyoruz. Yani fıstık dediğim 3 tane trabzanı çekip tek seferde topladığımız için ona fıstık deniliyor. Beş tanemizi yaptık. Geldik birleştirme noktasına, geliyorum. Şurada bakın. Oraya birleştiriyorum. Zincir kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Sonra buraya 1 2 3 zincir çektim. Şu zincirin ortasına ilerleyip yine zincir kaydırmayla bunu birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir sonraki zincire orta kısmından bir sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir sonraki zincir boşluğuna, yani burada şu yapraklar için kafesler oluşturuyoruz. 1 6 zincir çekiyorum. Eğer bu motiften bir hırka ya da yelek tarzı bir şey yapacak olursanız eğer biraz güzel sıkı örebilirsiniz. Battaniye ya da şal gibi bir şey yapacaksanız, dökümlü olmasını istiyorsanız biraz büyük tığla rahat geniş örerek örgünüzü ilerletebilirsiniz. Yapacağınız projeye göre örgünüzü ayarlayacaksınız. 6 zincir çekip birleştiriyorum. Bu sıramız sıra sonuna kadar aynı şekilde olacak. Evet, şimdi hepsini yaptım. Bu sonuncudayım. Bakın sonuncuyu geliyorum. Şu boşluğa batıyorum ve yine zincir kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Buraya bir zincir çektim. Şimdi çakma sık iğne yapacağız. Çakma sık iğneyi de aslında kanalımda var. Oradan da bakabilirsiniz. Burada da yeniden göstereyim. İpimi tığıma doluyorum. Boşluğa batıyorum. İlmeği çektim. Bakın 3 tane ilmek oldu. Üçünü tek seferde çekiyorum. Buna çakma sık iğne diyoruz. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi ipimi doladım. Yanına bir tane ikili trabzan, yani ilmeği çıkardıktan sonra bir iki defa da çektim.
Tekrar ipimi doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi tekrar doladım. Yani bir tane çakma, iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üçlü trabzan göstereceğim. İpimi doladım. 3 defa da çekilecek. Zincirime boşluğa batıyorum. İlmeği çıkardım. Birinciyi tek, ikinciyi çift, üçüncüyü çift. 3 defa da çıktım. Bu da üçlü trabzan. Şu anda bakın bu boşlukta 4 tane oldu. Tekrar bir iki kez ipimi doladım. Bu defa dörtlü trabzan yapacağız. 2 kez doladım. İpimi batırdım. Çıkardım. Şöyle biraz rahatça iki kez döndüm. 1 2 3 defa da çıktım. Bunu 4 defada da çıkabilirsiniz. Onu da göstereyim. Aslında dörtlü trabzan. 2 kez doladım. İlmeğimi batırdım, çıkardım. Birinciyi tek, ikinciyi çift, üçüncüyü çift, dördüncüyü çift. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 kez doladım. Bu artık örgünüzün şeyine göre değişiyor. Ben bunda dörtlü trabzanı 3 defa da çekerek daha güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle yaptım. Şimdi sayalım. 2, 4, 6 tane oldu. Burada toplamda 10 tane dolgu yapacağız. 6 tane oldu. 4 tane daha yapacağız. Şu anda yavaş yavaş trabzanlarımızı büyüterek bir genişlik verdik. Ortaya geldik. Şimdi biraz tekrar daraltacağız. O yüzden tekrar üçlü trabzan yapıyorum 6 taneden sonra. İpimi doladım. Yanına gene 2 tane ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan yaptım. İpimi tekrar doladım. Bir tane de çakma sık iğne yapıyorum. Evet, çakma sık iğnemizi de yaptık. Şimdi bunu şuradaki sık iğneye şöyle batıp bir zincir kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Bu 8 tane yaprağımızı bu şekilde dolduracağız. İsterseniz sayısını bir kez daha göstereyim. Bir çakma sık iğne, yanına 2 tane ikili trabzan, ipimi doladım, bir tane üçlü trabzan doladım, 2 kez doladım. Şimdi 2 tane dörtlü trabzan, altı tane oldu. Şimdi küçültüyoruz. Üçlü trabzan, ipimi bir kez dolayacağım. 2 tane ikili trabzan ve en sonuncu olarak bir tane çakma sık iğne yapıyorum ve şu zincirin dibine batarak buraya birleştiriyorum. Diğer 6 yaprağımızı da tamamlayıp gelelim hemen. Evet, bakın sıramızı tamamladık. Şimdi birleştirme noktasına geldim. En son çakma sık iğnemi yaptım. Yine zincirin dibinden şöyle bir zincir kaydırmayla birleştirdim. Şimdi geldik şuradaki şu sıraya geldik. Bunun için bir kere şu yapraklarımızın orta kısmına ilmeğimizi kaydırmamız gerekiyor. Şöyle zincire batıyorum. Bakın şuradaki boşluklara batıyorum ve ipimi burada yürütüyorum. O şekilde. Şimdi 5. trabzan tepesine geliyorum. Yani 1 2 3 4 5 şuraya kadar ilmeğimi kaydırıyorum. Tam ortaya geliyorum yani.
1 2 3 4 zincir çektim. İpimi 2 kez doladım. Şimdi şuradaki trabzanın tepesine, yani buradan sayarsak 1 2 3 4 5. direğin tepesine 4'lü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Pardon, bunu çekmeyeceğim. Tek seferde toplayacağım. 2 kez çekip üçüncüyü tutuyoruz. 1 2 kez doladım ipimi. Aynı noktaya battım. Tekrar 2 kez doladım. Yine aynı noktaya. Zincirle beraber 4 tane direğimiz olacak. Bakın şöyle 4 tane oldu. İpim ilmeğimi tek seferde çekip bunu birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Şöyle buradan da göstereyim. Şu an bir tane yaptık. Açıp göstereyim. Bir tanemizi yaptık. Şu aradaki 6 zincir çekiyorum. İpimi 2 kez doladım. 6 zincirden sonra hemen yanındaki direğe tepesine batıyorum. Aynı fıstıktan yine yapacağız. Buraya 4 tane trabzan yapacağız. Yine ilmekleri son olarak sonlarını çekmeyeceğim. 2 kez çekip ilmeğimi tutuyorum. Tekrar 2 tane doladım. Bir tane daha battım. 3 oldu. Tekrar 2 kez doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 4 tane trabzanım oldu. İpimi dolayıp tek seferde çekiyorum. Birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sonra bir sonraki yaprağa geldim. Burada 4. direğin tepesine, yani 1 2 3 4, 4. şu. Bunun tepesine şöyle batıyorum. Bir sık iğne ile bunu birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 direk atladım. Bir sonrakine yine sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle bakın, burası artık yaprağımızı, pardon, artık modelimizi yuvarlak motiften kare motife çeviriyoruz. Şurası köşe oldu. 1 2 3 4 5 6 tane çektim yine zincirime. 2 kez ipimi doladım. Bir sonraki köşe için şurada 5. direğin tepesine 1 2 3 4 5.'nin tam tepesine yine fıstıklar yapıyoruz. 2 kez çektim ipimi, tutuyorum. İlmeğimi 2 kez doladım. Aynısını yapacağız. 4 tane trabzan yapacağız buraya. Hepsini 5.'ye batıyorum. Şöyle birleştirip sabitledim. Bakın bu birinci köşe. Bu da diğer köşemizi yapıyoruz. Yine araya 6 tane zincir. 2 kez ipimi doladım. Bir sonrakine, yani 6.'ya batıyoruz. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. İki kez doluyorum. Dört tane yaptım. Şimdi komple etrafını bu şekilde ilerletelim. Buraya yine sıradaki yaprağı, buradaki işlemi yapacağız. Arada takıldığınız zamanlar videoyu geriye sararak devam edebilirsiniz.
Çok aşırı uzun olmasın diye tekrar tekrar anlatamıyorum maalesef. Ama videolarımda elimden geldiği kadar tüm detaylarını, püf noktalarını göstermeye çalışıyorum. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Şimdi sıramızı tamamladık. Bakın en son 6 zincirimi çektim. Birleştirme noktasına geldim. Şuradaki trabzanların tam tepesine batıyorum. Bunu buraya bir zincir kaydırmayla birleştirdim. Ya da bir dakika, şöyle sık iğne yapsak daha iyi olacak. Şuraya battım. Fıstığın tepesine battım. Böyle bir sık iğne yaparak birleştirdim. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Şuradaki tam ortaya batıyorum. Köşedeki boşluğa bir sık iğneli birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bu defa burası köşe olduğu için 7 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne ile birleştirdim. Bakın şuradaki köşeyi yaptım. Bunu 8 de çekebilirsiniz. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine geldim. Trabzanın tepesine battım. Bu şekilde şu an bir köşeyi yapmış bulunuyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şuradaki artık ara boşluğa bir sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 zincir. Sonraki şuradaki alttaki zincire ortasından batıyorum. 1 2 3 4. Yine zincire sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 4. Şöyle göstereyim. Şurası köşedeki batma yerlerine dikkat edin. Şimdi yine köşeye geldik. İlk önce bir tane trabzanın tepesine, yani şu fıstığın tepesine 1 2 3 4 zincir, boşluğa bir tane, 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bu köşe olduğu için 7 tane çektim. Buraya bir tane yapıyoruz. Yine bir sık iğne ile birleştirdik. 1 2 3 4 zincir. Yine geldik trabzanın tepesine. İkinci köşemizi de bu şekilde oluşturduk. Bakın böyle oluyor. 1 2 3 4 ve aynı şekilde devam ediyor. Bu sıraya yaptığımız işlemlerin hepsini dört kenarına da yapalım. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Yine geldik birleştirme noktasına. En son 4 zincirimi çektim. Bakın burası başladığımız noktadaki ilk zincir. Bunun şuraya bir tane sık iğne ile bunu tutturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Araya doladım. Geldim. Şuradaki tam köşeye geldik. Buraya da yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi tam köşedeyiz. İpimi doladım. Aynı boşluğa yine 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, ipimi doladım. Boşluğa, yani şurada sıradaki kafese 3 tane ikili trabzan. Bu sıramız artık bu boşluklara üçer trabzan yaparak ilerleyecek. Aralarda birer zincir. 3 trabzan, bir zincir şeklinde bütün boşluklarımızı dolacağız. Şimdi sıradaki kafese bir tane daha köşe göstermek istiyorum.
Şöyle göstereyim nerelere baktığımı. Burası köşe, şu kısım köşe. Bir sonraki köşemiz bura. Geldik bu köşeye de ikili trabzanımı yapacağım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 köşe zincirini çekiyorum, doluyorum. Aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Yine bir zincir. Şimdi burayı bütün boşluklara 3 trabzan 3 trabzan şeklinde döneceğiz. Bu köşemizi de şöyle göstereyim. Komple sıramızı tamamlayıp devam edelim. Evet, şimdi sıramızı tamamladık. Birleştirme noktasını göstereyim ve bir üst sıraya ve de son sıra olacak. Tam şu başladığımız zincire batıyorum. Zincir kaydırmayla birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Geldim şuradaki bir zincirlik boşluklara 4'er tane trabzan yapacağım şimdi. Bir tane yaptım. İki, üç, dört. 4 tane trabzanımı yaptım. İpimi tekrar doladım. Ve köşeye geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bu defa zincir çekmiyoruz. Zincirsiz olarak ilerleyeceğiz bu sırayı. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu an tam köşedeyim. Buraya 2 tane köşe dönüşü, köşe zincirini yapıyorum. Aynı boşluğa 2 zincirden sonra aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hiç zincir çekmedim. Şuradaki bir zincirlik boşluğa 4 tane trabzan. Evet, şimdi köşe oldu. Burası köşe. Devam edelim. Yine 4 trabzandan sonra zincirsiz ipimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna 4 tane trabzan. Köşemiz bu şekilde. Diğer kısımlarda aynı şekilde bütün boşluklara, şuradaki bütün zincir boşluklarına 4'er trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Köşelerde sadece 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde köşelerimizi tamamlayalım. Sonra bitişi göstereyim. Hatta eklemeyi de göstereyim size. Motifimizi bu şekilde tamamlarsak zaten bitmiş olacak. Hazır elimde parça varken eklemeyi de göstereyim size. Şimdi ekleme noktasına geldim. Bakın sondan bir önceki köşeyi örmedim. Çünkü bakın burayı ekleyemeyiz. Burada neden ekleyemiyoruz? Çünkü bakın burada sıraya başladık. Sıranın bir kısmını örmüş olduğumuz için bir önceki kenarda eklemenizi yapın. Şimdi 3 trabzanımı yaptım köşedeki. Şimdi köşe zincirinden bir tane çekiyorum. Ekleyeceğimiz motifi alıyorum. Ben mesela şuraya ekleyeceğim. Şöyle aldım. Bir zincirden sonra tam şurada
köşe zincirine batıyorum. İlmeğimi tekrar tığa takıp çekiyorum. İkinci zincirimi çektim. İpimi doladım. 3 tane trabzanımı yapıyorum şu anda. 1. Ben biraz elim uzaktan yaptığım için arada bir kayıyor. Güzel öremeyebiliyorum. Artık onu görmezden gelin. Şimdi köşe için 3 tane trabzanımı yaptım. Tığımı tekrar çıkardım. Bakın bu karşı motifimiz. Karşı motiften şöyle yan yana tutarsak şuradaki boşluklara, şu aradaki boşluklara birleştirme yapacağım. Hatta buradaki trabzanların tepesine, tam buraya değil de trabzan tepesine batarak yapacağım. Tekrar ilmeğimi takıyorum. Geçirdim. İpimi doladım. Sıradaki örgüme devam ediyorum. Şu anda hemen 4 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, 4 tane trabzan yaptım. Şöyle bir göstereyim. Sırada burayı birleştireceğiz. Tığımı üstten batıyorum. Şuradaki. İlmeğimi alıyorum. Ve çektim. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğa. Videolarım biraz uzun sürüyor olabilir. Tüm detaylarını anlattığım için kısa kısa geçmemeye çalışıyorum. Bu şekilde birleştirmemiz tamamlanacak. Şimdi sıra sonuna geleyim. Köşeyi de tekrar bir daha göstermiş olayım. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi tüm sırayı aynı şekilde birleştirdim. Köşedeyiz şu anda. Bakın köşenin 3 tanesini ördüm. Burası da karşı köşe. Şuradan önceki yaptığımız zincire şöyle batıyorum. İlmeğimi geçirdim. Bir zincirimi çekmiş olayım. İlmeği geçiriyorum. Tekrar ikinci zincirimi çekiyorum ve dönüp örmeye devam ediyorum. Şimdi bir kenarı birleştirdik. Ve yere serip göstereceğim. Şimdi şuraya kadar örgümüzü tamamlayalım ve bitirelim. Sıranın sonuna geldim. En son şuradaki ek yeri nasıl kapatacağımızı göstereceğim size. En son 4 tanemi yaptım. Şurada bakın 4 taneden önce bir üçlü bir zincirimiz var. Bunu bir sonraki boşluktaki birinci trabzan kabul edeceğiz. Şu boşluğa buraya 3 tane trabzan yapacağım. Bir tanesi çünkü o zincir başlangıç zincirimiz. 3 tane trabzanımı yaptım.
Şimdi burada ipimi koparıyorum. Size değişik bir ekleme tekniği göstereceğim. Bu teknik kanalımda var. Örgü teknikleri diye listem var. O oynatma listesi var. O listeden bulabilirsiniz. Şimdi burada bakın tam olarak daha henüz örgümü birleştirmedim. Şu 3 zincirdeyim. İpimi kopardım. İlmeğimi çıkarıyorum. Bakın bu teknikle yaparsanız ek yeriniz hiç belli olmayacak. İlmeği çıkardım. Geldim şuradan. En son trabzan tepesindeki, şöyle göstereyim yakından. Buna batıyorum. İpimi buradan aldım. Tekrar battım ama şöyle tam çıkardım. Sonra şu son, bakın şurası, açıp göstereyim. Son trabzanın tepesindeki şu ilmekten aşağıdan yukarıya doğru tığımı çıkardım. Bu ipimi tekrar tığdan aşağıya çekiyorum. Şu anda birleştirmemi yapmış oldum. Bakın hiç düğüm falan burada görünmüyor. Kenarınız gayet düzgün oluyor bu şekilde. Şimdi örgümün tersini çevirip bu ipi azıcık ilerletip aşağıda bir yerde düğüm edeceğim. Şöyle birazcık yürüttüm ipimi. Şurada bunu bir artık düğüm edebiliriz. Böyle düğümden sonra da ipi birazcık yürüteceğim. Saklayacağım şöyle. Temiz işçilik önemli hanımlar. İşinizi yaparken bu tür şeylere dikkat edin. Evet. Bu şekilde tamamlandı. Bakın hiç belli değil. Gayet güzel oldu. Şimdi bu ipi kesebilirsiniz artık. Böyle birleştirme yeriyle ilgili şöyle tam göstereyim. Örgümüz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimiz bu motifti. Motifi dediğim gibi bunu tamamlayınca sürpriz bir model ortaya çıkacak. Bunu da bir sonraki videomda tabii ki de anlatacağım size. Değişik bir model. Umarım onu da beğeneceksiniz. Şimdi bu motifi siz istediğiniz gibi değerlendirip kullanabilirsiniz. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Şöyle motifimi de gösterelim. Rengimiz de gayet güzel. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.